Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yelek modelini yapıyoruz. Yapılışı çok kolay. Gün içinde kaç tane yapabilirsiniz bilmiyorum. İp alırken kot görünümlü bir ip görmüştüm. Dedim bundan güzel bir yelek modeli olur diye düşündüm. Sonra Pinterest'e bakarken bu modeli gördüm ve bu modeli o iple denedim. Çok güzel oldu. Eminim bunu farklı iplerle yapınca da onlarla da güzel duracaktır. Sizler nasıl buldunuz? Bu örnek bu ipe yakışmış mı? Sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Ben çok yakıştırdım bu modele. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Altına kot giyince çok şık duruyor. Beyaz pantolonlarla, beyaz eteklerle de çok şık duracaktır. Buna ne kadar ip kullandığımı video sonunda belirttim. Atlamadan video sonuna kadar izlersek bu detayı da video sonunda görebiliriz arkadaşlar. Bu yeleği yaparken kol oyuntusunda nasıl ölçü alabileceğinizi göstermiştim. Bunu kendi ölçümüze göre yapıyoruz. Bu ip, tığ numarası, el sıklığına göre yaptığımız sıra aynı ölçülerde olmayabilir. O yüzden siz yaptığınız bu kol oyuntusunu kıyafetinizin üzerinde ölçerseniz daha iyi, ya da omuzdan kol altına kadar ölçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Dediğim sıralarda yaparsanız ölçülerimiz uymayabilir. Bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Hem büyük hem küçük. İpleri değiştirerek hem bunu kışlık hem de yazlık olarak da yapabilirsiniz. Bu modelden bir tane de daha ince bir ipten yapmak istiyorum. Şu anda video yetişmedi. Eğer yapabilirsem, yetiştirebilirsem sosyal medyada ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Takipte kalın arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam, ben de emeklerimin karşılığını alabilmem için aşağıda bu şekilde like butonu var. O beğeni butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de sizin yorumlarınız benim için önemli. Yorumda yaparak destek olursanız sevinirim. Sıradaki videolar ne üzerine olmasını istiyorsanız aşağıda yorum kısmına yazarsanız ben de ona göre çoğunlukta ne isteniyorsa onu yapmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden modelin yapılışından geçebiliriz. Bu modeli yaparken bu şekilde bu markanın jeans ipini kullandım. Yani kot pantolon görünümlü ipini kullandım. Kot yelek havasını versin diye bu ipi kullanmak istedim. Ama farklı iplerde de yapılabilir. İpin özelliği %100 akrilik, 100 gramda 225 metre ip varmış. Tığ önerisi 5,5 mm, ben 5 mm tığ kullanacağım. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İnce ipler kullanarak yazlık yeleklerde yapabilirsiniz. Kalın ipler kullanıp kışlık yelekler yapabilirsiniz bu modelle. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığıma doluyorum. 7. zincirin içinde trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içinden bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3. zincirin içinden bir trabzan yapıyorum. İlk sırayı oluşturuyoruz. 4 zincir sıramı dönüyorum. Şimdi boşluk içerisinde tekrar 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden, bakın buradaki boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir sıramı dönüyorum. Buradaki boşluğa batarak 2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzan oluyor. Hiç zincir çekmeden boşlukta, bakın buradaki boşlukta bir trabzan yapıyorum. 4 zincir sıramı dönüyorum. Şimdi 2 boşluklarımız oldu. Bu 2 boşluklarda bu ikili trabzanlardan yapacağız. İlk boşluğa batarak
2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa batarak 2 trabzan. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu boşluğa batarak 1 trabzan yapıyorum. 4 zincir, boşlukta tekrar bu ikili trabzanlardan yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, sıradaki trabzan boşluğuna giderek 2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa batarak 1 trabzan yapıyorum. Sıramı böyle bitiriyorum. Şimdi buradan çoğaltmaya başladık. 4 zincir, sıramı dönüyorum. Buradaki trabzanın boşluğuna batarak 2 trabzan. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden bu arada yaptığımız 2 zincirin boşluğunda 1 trabzan. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 1 trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden burada trabzan yapmaya devam ediyoruz. Boşlukta 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden bakın buradaki boşlukta 1 trabzan yapıyorum. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. 4 zincir, bu boşlukta tekrar trabzan yapmaya başlıyoruz. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi buradan çoğaltmaya başladık. Şimdi bu sırayı yapmış gibi olacağız. Arada 2 zincir, bu V trabzanın içinde tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Aynı buradaki gibi 2 trabzan. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. 2 zincir, aynı buradaki işlemi buraya yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden boşlukta 1 trabzan yapıyorum. 4 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Şimdi buradaki üçlü yaptığımız işlemi bu ortada yapacağız. Çoğaltmaya başladık. Burada 2 trabzan, 2 zincir, boşlukta 2 trabzan, 2 zincir. Şimdi burnun ortasında 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, burada da trabzan yapmaya devam ediyoruz. Boşlukta 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden boşlukta 1 trabzan. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi şu sırayı yapacağız. Buraya 4 zincir, bu ilk boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir.
Şimdi 2 tane boşluğumuz oldu. İlk önce ilk boşlukta 2 trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden burada 2 trabzan yapmaya başlıyoruz. 2 zincir. Arada tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir, boşlukta 2 trabzan. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden bu boşlukta 1 trabzan. 4 zincir çekerek sıramızı dönüyoruz. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, bu trabzan tepesine gelerek 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Şimdi şu sırayı yapıyoruz. Arada 2 zincir, bu trabzanın ortasına gelerek trabzan yapmaya devam ediyorum. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi sıralarımızı hep şu kısmı tekrar ederek büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi bunlar çizgi olmaya başladı. Aynı buradaki gibi bunlar artık bir çizgi oluyor. Ortadan tekrar çoğaltmaya devam edeceğiz. Şimdi buradaki gibi buraya da yaparak çoğaltmaya devam edeceğiz. Bunlar artık buradaki gibi bir çizgi. Bakın şöyle göstereyim. Her çoğalttığımız şey burada çizgi olmaya başlıyor. Şimdi 2 zincir çekerek bu sırayı da bu şekilde gidiyorum. Dönüyorum. Dönüşte bu kısmı göstermeye başlayacağım. Gidip buraya kadar gelelim. Şimdi sıramı gittim. Döndüm. Ortaya kadar geldim. 2 zincir. Bu ortasına batarak 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden bu ortada V trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı boşlukta 1 trabzan daha. Hiç zincir çekmeden buraya gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi videoyu çok uzatmamak için kenarları göstermeyeceğim. Sırayı gidip dönüyoruz bu kısma kadar. Buradan sonra ortasını gösteriyorum. Şimdi sıramı gittim, geldim. Orta kısmı yapmaya devam ediyoruz. Boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi buradaki işlemi yapıyoruz. 2 zincir çekerek başlıyorum. V trabzanın içinde 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir, boşlukta tekrar 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Tekrar sırayı dönerek buraya kadar geliyoruz. Orta kısmı yapmaya devam ediyoruz. Sıramı gittim, geri döndüm. Bu trabzanın ortasına kadar geldim. 2 trabzanı yaptım. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi burada bu işlemi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan bu trabzanın ortasına yapıyoruz. 2 zincir, bu boşlukta 2 tane trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, bu trabzan tepesine gelerek trabzan yapmaya devam ediyoruz.
çizgilerimiz bayağı belirgin olmaya başladı. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayıp tekrar yeni sıraya başlayıp buraya kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar yeni sıraya başladım. Bu kısma kadar yaptım. Bu kısımlar artık hep aynı olduğu için videoda göstermiyorum şu anda. İlk orta kısmı başlıyoruz. 2 zincir. 2 tane boşluğumuz oluştu. İlk boşluğa bu şekilde trabzanlar yapmaya başlıyoruz. 2 trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. İlk 2 tane ikili trabzan yaparken arada zincir çekmiyoruz. Şimdi sıradaki boşluğa gelerek 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekerek buradaki çizgilere devam ediyoruz. Bu trabzanın ortasında trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayıp yeni sıraya dönüyorum. Bu çizginin oraya kadar geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gittim. Yeni sıraya başladım. Bu çizginin üzerine kadar geldim. Şimdi buradaki çizgilerimiz de oluşmaya başlıyor. Bu trabzanın ortasında 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar bu trabzanların ortasında 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, bu çizginin ortasına gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Bu çizgilerin üzerine de normal aynı buralarda yaptığım gibi sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Tekrar yeni sıraya dönüyorum. Bu çizgiyi tamamlıyoruz. Artık bundan sonrası hep şu kısmı tekrar ederek büyütülüyor. Bu sizin için yeterli bir ölçü ise, bu ölçü kol altına kadar geliyorsa bu sıradan sonra çoğaltmanıza gerek yok. Bundan sonra sadece bu sırayı yaparak devam edebilirsiniz. Ama bu sizin için yeterli bir ölçü değilse, biraz daha büyütmeniz gerekiyorsa şu kısmı tekrar ederek biraz daha büyütebilirsiniz. Bakın ben bu şekilde büyüttüm. Bu kısmı ben bir sefer daha büyütünce beden kısmı benim için daha iyi oldu. Şu şekilde yan yana tutunca benim için ideal. Eğer bedeni hala büyütme ihtiyacınız varsa aynı şuradaki sıraları tekrar ederek bedeni büyütebilirsiniz. Bakın büyüttükçe çizgiler de çoğalıyor. Biz şu anda bu kısmı yapıyoruz. Burada çizgilerimiz oluşmaya başladı. Bir sefer daha büyütünce bakın çizgiler daha belirgin oluyor. İlerleyen sıralarda bu çizgilerimiz de daha fazla belirgin olacak. Şu anda bedenin tam yarısı bu şekilde. Sizin için yeterli bir ölçü ise burada büyütmeyi bırakabilirsiniz. Yeterli bir ölçü değilse aynı şuradaki kısmı tekrarlayarak biraz daha büyütebilirsiniz. Şimdi ben bunu büyütüp geliyorum. Aynı şu kısmı tekrar edeceğim. Bakın şurada V trabzanla başlamıştım. Yeni sırada V trabzan yapmaya başlayacağım. Orta kısmı burada büyüteceğim. Bunlar da artık buradaki gibi çizgi olacak. Bir sıra daha göstereyim. Ondan sonra buraya bakarak büyütebiliriz. Şimdi sıramı gidiyorum. Tekrar buraya kadar geliyorum. Sıramı gittim. Döndüm. Buraya kadar geldim. Bakın hiç zincir çekmeden bu boşlukta V trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu çizginin ortasında trabzan yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi aynı şuradaki işlemi buraya başladık. Bundan sonrası şu kısmı yapacağız. Şu kısmı yaparak burayı büyütüp geliyorum. Ben bunu bu şekilde bir sefer daha büyüttüm. Şimdi benim için yeterli ölçüye geldi. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir tane parça hazır. Şimdi ikinci parçaya geçiyorum. Bu şekilde 2 parça ön için hazırlıyoruz. Ondan sonra arka yapılışına geçebiliriz. Arkayı yaparken de hep şu şeritlerden yapacağız. Bir de kol kenarında bu şekilde arttırma yapacağız. Arka kısmı başlamak için gördüğünüz gibi buradan başladık. Böyle çatallaşarak
yeni şeritler oluşmaya başladı. Şu anda burada da yeni şerit başladı. Bu arkada yarısında ne kadar şerit varsa o kadar başlıyoruz. Şu şekilde iki parçayı hesaplıyorum. Bakın yarıdan itibaren 4 bu tarafta, 4 bu tarafta. Bu şekilde toplamda 8 tane şerit başlıyorum. Bunda mesela 3 tane şerit var yarıda. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta. Buna 6 tane şeritle başladım. Sonra çoğaltıyoruz. Siz de bu yaptığınız ön parçaya göre yarısında ne kadar şerit varsa o şeritlere göre arkayı başlıyoruz. Bende yarısında 4 tane var. Toplamda 8 şeritle arkaya başlıyorum. Şimdi arka parçaya başlıyoruz. Benim gibi 8 şerit yapacaksanız 53 zincir gerekli. Her bir ekstra bir şerit eklemek için de 6 zincir gerekli. Eğer bunu daha az şerit yapacaksanız 6 zincirde çıkartabilirsiniz. Şimdi toplamda 53 zincir çekerek arkaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 53 zincir taban kısmı için ben ekstra zincir de çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Fazlalık zinciri sökebiliriz. Şimdi ilk trabzan yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir atlıyorum. 8. zincire batarak trabzan yapıyorum. Şimdi bu şeritleri yapmaya başlıyoruz. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi arada 2 zincir. Tekrar tığıma doluyorum. 2, 4, 5, 6. zincirin içinde yani 5 zincir atlıyorum. 6. zincir içinde tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, arada 2 zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, arada 2 zincir. Aşağıdan da 5 zincir atlıyorum. 6. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, arada 2 zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 8 tane bu trabzanlı kısımdan yapacağım. Bu şekilde 8 tane trabzanlı kısım yapıyorum. Bu şeritlerimizin başlangıcı. Sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 8 tane yaptım. Şimdi sıra sonunu yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşluk içerisinde 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğun içinde, trabzanlı yerin içinde bu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada çoğaltma yapmıyoruz. Hiçbir işlem yapmıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu son boşluğun içinde de bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bu sırada çoğaltma işlemi yapacağız. Bakın 2 sıra yaptım. 3. sırada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Ön tarafta da bakın 3. sırada başlamışız. 3. sırada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Şimdi ilk boşlukta 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha. 2 zincir.
Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha. Arada 2 zincir. Sıradaki trabzanlık yerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu son boşluğun içinde de aynı bu şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Burayı da aynı buradaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşlukta da 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bu boşluğa batarak da bir trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. İlk boşluğun içinde ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta aynı buradaki gibi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrar bu boşluğun içinde 2 trabzan yapıyorum. Bu kenar işleminden sonra normal işlemlere devam ediyoruz. Arada 2 zincir, burada trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bu kenarda da aynı buradaki gibi trabzanlar yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan bir boşluğa, 2 tane ikili trabzan bir boşluğa. Burayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burayı da aynı buradaki gibi yaptım. Sıra sonundaki trabzanı da yaptım. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi buradaki gibi aynı ikili trabzanları yapacağız. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi arada 2 zincir yapıyoruz. Artık şeritlerimiz ayrılıyor. Burada da 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir çekerek normal sıraya devam ediyoruz. Koldaki ilk şeritlerimiz ayrıldı. Burada ne yapıyorsak aynısını bu sıra sonundakine de yapıyoruz. Burayı da sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi burayı da sıra sonuna kadar yaptım. Ön tarafı çoğaltırken bu ortadan işlem yapmaya devam ediyorduk. Biz şu anda şu sırayı yaptık. Bakın ön parçayı yaparken bu şekilde ortadan çoğaltmaya devam ediyorduk. Bu şekilde yapınca bu şekilde iki tarafa doğru çoğalıyor. Ama biz arkada sadece bu kol oyuntusunda genişletmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta genişlemesini istemiyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın sadece kol oyuntusunu genişletmeye çalışıyorum. Diğer tarafa doğru gitmesini istemiyorum. Bakın önde yapınca iki tarafa doğru açıldı. İki tarafa doğru genişledi. O yüzden bu ara boşluklara batmayacağız. Bu şekilde zincirli sıra olarak devam edeceğiz. Ondan sonra tekrar bu kenarda çoğaltma işlemi yapacağız. Şu anda biz bu sırayı yaptık. Bu şekilde toplamda 3 tane sıra yapıyoruz. Bakın arada 2 zincirli şekilde 3 sıra yapıyoruz. 4. sırada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Şu anda ilk sırayı yaptım. Bu şekilde 2 sıra daha yapmam gerekiyor. 4 zincir, sıramı dönüyorum. Burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, bakın sıradaki trabzanlı yere gelerek 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, buraya gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırada çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Aynı buradaki sıra gibi. Bu sırayı sıra sonuna kadar yapıyoruz.
Buna bir sıra daha ekliyorum. Toplamda 3 sıra olmuş olacak. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar bir sıra daha yapıp geliyorum. Siz de bu şekilde zincirli olarak 3 sıra yapın. Ondan sonra bu çoğaltma işlemini yapalım. Şimdi 3 sıra yapıp geliyorum. Bu çoğaltma işleminden sonra 3 sıra zincirli kısım yaptım. Şimdi aynı buradaki gibi çoğaltma işlemine başlıyoruz. 4 zincir, sıramı dönüyorum. Buradaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, buradaki boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Burada ne yaptıysak aynısını bu sıra sonunda da yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da aynı burada yaptığım gibi 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çekerek yeni sıramı başlıyorum. Şimdi buradaki gibi 2 tane ikili trabzan bir boşluğa, 2 tane ikili trabzan bir boşluğa yapacağız. İlk boşluktan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Burada hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta ikili trabzanlar yapıyoruz. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa giderek trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Bu sıra sonunda burada başlangıçta yaptığımız gibi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi burada arada zincir çekerek yaptığımız sırayı yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, 2 zincir, buradaki boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde de 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, buradaki boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi ikinci arttırmadan da şeritlerimiz ayrıldı. Buradaki gibi 3 sıra böyle zincirli sıra yaptıktan sonra bu çoğaltma işlemi yapılıyor. Şimdi hep bu sıraları tekrar ederek bunu kol oyuntusuna kadar yapıyoruz. Şimdi biz ikinci çoğaltma işlemindeyiz. Koltuk altına kadar, bakın koltuk altına kadar kaç sefer çoğaltma işlemi yaptıysak orada da aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4, toplamda 4 sefer çoğaltma işlemi yapmışım. Bakın arkada da aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 sıra çoğaltma işlemi yaptıktan sonra birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ben bunu daha fazla göstermeyeceğim. Aynı burada yaptığımız gibi çoğaltma işlemlerine başlıyoruz. Zincirli sıra 3 sıra, ondan sonra bu şekilde çoğaltma işlemine başlıyoruz. Bu şekilde toplamda 4 sefer çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bu önde kaç sıra yaptıysak sayıyoruz. Toplamda kaç sıra yaptıysak o kadar sırayı yapıyoruz. Ondan sonraki sırada birleştirme işlemi yapıyoruz. Şimdi bunu ön parçanın uzunluğunda yapıyoruz. Şimdi bunu büyütelim. Sizde de kaç sıra yaptıysanız, kaç sefer çoğaltma işlemi yaptıysanız bunu o şekilde çoğaltalım. Sonra kol altında birleştirmeye başlayalım. Şimdi ben arka parçayı kol altına kadar ördüm. Bakın gördüğünüz gibi burada toplamda kaç sıra varsa
Burada da o kadar sıra oldu. Şimdi bunu ön parçalarla birleştiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Bunu yaparken ön parçanın tekini, sonra arkayı, sonra diğer bir tane ön parçayı yaparsanız hiç ipi koparmadan devam edebilirsiniz. Şimdi bunun önü arkası aynı, iki yönü de aynı. Nasıl yerleştirdiğimiz fark etmiyor. Ama ben şu omuz kısımlarına dikkat edeceğim. Buranın düzüyle buranın düzü bu şekilde birleştirdiğimde aynı yönde olsun dedim. Yani ikisinin tersi başlangıç kısmında birbirine bakıyor. Şu şekilde ön parçalarımı yerleştiriyorum. Bakın ön parçanın iç kısmından başlıyorum. Bakın sırayı böyle gelmişim. Şimdi sırayı dönerek bu yöne doğru gideceğim. Gidiş yönüne göre. Önü aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu ipime bağlayıp devam edeceğim. Normal sıralarda yaptığımız gibi 4 zincir çekerek döneceğim. 2 3 4, sonra sıramı dönüyorum. Boşluk içerisinde normal trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2, arada 2 zincir. Burayı normal bir şekilde yapıyoruz. Ben ipi saklamak için şu anda böyle yapıyorum. 1, arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Artık hiç çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. 2 zincir. Sıradaki boşlukta 2 trabzan, 2 zincir yapıyoruz. Hep aynı şeyi tekrar edeceğiz. Trabzanlı kısım, aradaki 2 zincir. Bu sırayı yaptıktan sonra tamamen aynı görünecek. Şimdi bu şekilde bakın sıra sonuna kadar yapalım. Sonra kol altını yapalım. Şimdi ön parçanın sıra sonuna kadar geldim. Bakın gördüğünüz gibi hiç çoğaltma yapmadan normal bir şekilde sadece bu şeritlerin üzerine yaptım. Şimdi kol altını yapıyoruz. İlerleyen sıralarda 2 zincir çekip bu şeridi yapacağız. Ama şu anda çekince kötü duruyor. Şöyle göstereyim. 2 zincir çekip direkt bu tarafa geçersem bu kısmı bu şekilde çok kötü görünüyor. Şimdi bu sırada aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bu zincir içerisinde bir trabzan, tekrar diğer parçaya geçiyoruz. Bunun burada da bir trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden burada trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şeritlerin içinde 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Böyle yapınca daha iyi duruyor. 2 zincir, şu şekilde diğer yaptığımda göstereyim. Bakın ilkini o şekilde yapınca sonrakiler böyle daha iyi görünüyor. Direkt zincir çekmeye başlayınca kötü görünüyor. 2 zincir çektikten sonra sıradaki şeritte trabzan yapmaya başlıyoruz. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Şimdi arka parçayı da aynı şekilde yapıyoruz. Hiç çoğaltma, eksiltme yapmadan şeritleri yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonra bu kol altını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi arka parçayı da kol altına kadar yaptım. Ön parçayı alıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi zincir içerisinde bir trabzan. Diğer parçanın da boşluğunda bir trabzan. Hiç zincir çekmeden burada trabzanların içinde tekrar 2 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum.
arada 2 zincir. Burayı da hiç çoğaltma, eksiltme yapmadan aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Boşlukta bir trabzan, normal sıralarda yaptığım gibi 4 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Artık yeleğimiz tek parça oldu. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek sıramı devam ediyorum. Şimdi bu şekilde kol altına kadar yapalım. Kol altına kadar geldim. Artık burada da arada 2 zincir çekerek devam ediyorum. Boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Artık bu şekilde sırayı sonuna kadar yapıyorum. Diğer kol altını da aynı şekilde yapıyorum. Sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Normal sırada yaptığım gibi 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Şu son sırayı tekrar ederek bunu büyütmek istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Boşlukta 2 trabzan, arada 2 zincir, normal sıralarda başladığım gibi başlıyorum. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar yapıyorum. Ve hep şu son sırayı tekrar ederek yeleğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık tek parça oldu. Şöyle katlayınca daha iyi anlaşılacak. Bu şekilde yeleğimiz artık tek parça oldu. Bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Uzun isteyenler uzun, kısa isteyenler kısa. Bunu şu ön parça yaptığımız parçalardan ön ve arkayı da aynı şekilde yaparsak şu şekilde bluz ya da süeter şeklinde de yapabilirsiniz. Ön arka parçayı da bu şekilde aynı da yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak. Şimdi ben ipime göre bunu uzatabildiğim kadar uzatacağım. Sonra son sırada göstereceğim. Şimdi bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Şimdi ben ipimin yettiği kadar ördüm. İpim buraya kadar yetti. İpim vardı aslında ama renk tonları tutmadığı için buna devam edemiyorum. Şimdi bunu burada kesip bu ton farkı olan iple de püskül ekleyerek biraz da püskülle uzatacağım. Sizin elinizde ip varsa bunu biraz daha uzatabilirsiniz. Şu anda görüntüde belli olmuyor ama ton farkı olduğu için ben buna biraz daha ekleme yapamadım. Renkli ip alırken tek seferde ne kadar kullanacaksanız o kadar ip alırsanız sizin için iyi olur. Bu sonradan gidip aldığınızda bakın bu şekilde ton farkı oluyor. Örme işlemini burada bitiriyorum. Ton farkı olan püskülü ekleyince o kadar çok sırıtmıyor. Bakın bu farklı olan ip burada. Püskülü ekleyince o kadar sırıtmayacak. Biraz da böyle püskülle boyunu uzatacağım. Bu şekilde kısa bir yelek olacak. Bunu daha da uzun yelek yapabilirsiniz. Şimdi omuzlarını dikiyorum. Nasıl göründüğüne bakmak için ben bu şekilde kilitli iğne takmıştım. Burada birazcık bir ipim var. Onunla dikeceğim. Burada bu ipiniz yoksa başka bir ip geçirerek de dikebilirsiniz. Dikme işlemini yaparken şu anda böyle düzü diğer taraftan dikiyorum. Tersine çeviriyorum. Böyle tam denk gelmesi için bakın bu aradaki 3. zincirden beri bir tel alarak dikiyorum. Sarma şeklinde dikeceğim. Bu aradaki zincirin tek telinden, bu taraftaki zincirin tek telinden bu şekilde bir tel oradan, bir tel buradan. Bu trabzanları battığım yer. Bu taraftaki zincirin bir telinden, buradaki ara zincirin bir telinden bu şekilde en sonuncu yere de batarak düğümü atıyorum. Ondan sonra ipimi saklıyorum arkada. Bu trabzanların arasından beri geçiriyorum. İpimi orada saklıyorum.
Bu arka kısmı yaparken fazla zincir çekmiştim. O fazla zinciri de söküyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bedene kadar söküyorum. Sonra bu ipi de arkada saklıyorum. Her zaman bu şekilde fazla ip, fazla zincir çekip fazlalık zinciri sökebilirsiniz. Omuzu da bu şekilde dikiyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da dikiyoruz. Ondan sonra püskül yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskül yapmak için 20 santim uzunluğunda 5 adet ip kesiyoruz. 3 4 ve 5. Bunları ucuca tutuyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Püskül takarken isterseniz bu trabzanların ucuna, isterseniz bu aralara, isterseniz hem araya hem bu trabzanların ucuna takabilirsiniz. Kestiğimiz ipleri ortadan ikiye katlıyoruz. Nereye takacaksanız oradan beri katlanmış yeri alıyoruz. Bu katladığımız yerin içinden beri bu püskülleri geçiriyoruz. Sonra iyice sıktırıyoruz. Aynı şekilde ortadan katlıyoruz. Bakın buradan beri katlanmış yeri geçiriyorum. Sonra bu püskülün ucunu bu halkanın içinden beri geçiriyoruz. Sonra iyice sıktırıyoruz. Bu şekilde sırasıyla takmak istediğimiz yerlere takalım. Ben ilk önce bu trabzanlı yere takacağım. Eğer ipim artarsa bu boşluklara da takacağım. Şimdi bütün püskülleri takıp geliyorum. Püsküllerimi sırasıyla taktım. İpim arttı. Bu araları da yapabilirim. Bu şekilde test olarak şurada araya yaptım. Bakın sık sık bu şekilde görünüyor. Tek tek bu şekilde görünüyor. Hangi şekilde hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu püskülleri de makasla kesip düzeltiyorum. Bunu ne kadar uzunlukta ya da kısalıkta yapmak istiyorsanız o uzunlukta kesebilirsiniz. Ben şimdi püsküllerimi düzelteceğim. Buna da karar vereceğim. Ondan sonra size bitmiş halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim yeleğim bitmiş hali bu şekilde. Yapılışı inanılmaz kolay, çabucak bitti. Eminim sizler de bunu çabucak bitireceksiniz. Bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ben kendi ölçülerime göre yaptım. Bu yeleği, örgü kısmını bu püskülün bitmiş yerine kadar yapmak istiyordum. Ama ipimde ton farkı olduğu için örgü kısmını biraz daha öremedim. Püskül yapınca o ton farkı çok fazla belli olmadı. Ben de püskülle uzattım. Böyle de güzel oldu. Püskül detayı da ayrı bir hava kattı. Bu şekilde bu kullandığım ipten 2,5 adet ip kullandım. İpi tanıtırken orada kaç metre olduğunu söylemiştim ipimin. O şekilde 2 yumak beden kısmına kullandım. O yarım yumağı da bu püskül kısmına kullandım. Dantel kısmına 2 ip gitti. Bu küçük bedenlerde daha az ip gidecektir. Buna ince iplerle çalışırsanız bu kol altı detayı belki biraz daha farklı olabilir. Bu çoğaltma işlemini belki biraz daha fazla, biraz daha az da yapabilirsiniz. Beden kısmında yaparken omuzdan kol altına kadar ölçerek siz de bedeninizi o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde penyelerle de kullanabilirsiniz. İsterseniz gömlekle, isterseniz bu şekilde penyelerle de kullanabilirsiniz. İki türlü de hoş duruyor. Arkadan bu şekilde, önden de bu şekilde. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz videoları yoruma yazın arkadaşlar.